Bu meşhur nedir? LDL arkadaşlar. Yani sizin bildiğiniz kötü kolesterol. Bu LDL niye kötü? Çok da sık istenen bir test biliyorsunuz. Laboratuvar testi yaptırdıysanız böyle LDL, HDL'siz neredeyse bir test yapılmıyor. Çok sık isteniyor. LDL nedir? Niye yükselir? Niye bu kadar çok sık istenir ve yüksekse bu neye yol açar? Bunu size çok kısa anlatayım. Bunu da öğrenmiş olun. Şimdi arkadaşlar LDL ne demek? Kelime anlamı low density lipoprotein, yani düşük yoğunluklu lipoprotein demek. Bu aslında hem lipid hem protein karışımı bir madde. Bu madde ne yapıyor? Kolesterol taşıyor ama nereye taşıyor? Sizin maalesef damarlarınıza doğru, yani hücrelere doğru taşıyor. Böylece ne oluyor? LDL seviyeniz yüksekse o kolesterol gidiyor damarlarda. Tıkanmaya yol açıyor. Ateroplağı diyoruz. Böyle damarları tıkıyor. Onun için bu LDL'ye tabii haklı olarak kötü kolesterol diyoruz. Çünkü sizin damar tıkanıklığına, daha sonra kalp hastalığı, felç, işte beyin tıkanıklığı vesaire, emboli, hatta aort anevrizması gibi sorunlara götürebilecek kadar önemli bir nedir? Kolesterol taşıyan proteindir LDL. Peki LDL kanda kaç olmalı? Biz 130 ve altını hani kabul edilebilir seviye diyoruz. Eğer LDL seviyeniz 130 ve altında ise bir sıkıntı yok demektir genel olarak. 130'dan yukarı ise artık sınırlı olarak yükselme başlamış demektir. 160 ve üstü ise artık bu bir risktir. Yavaş yavaş kalp hastalığı riskiniz başlar. O kadar yüksek LDL'lerde, hatta böyle 170-180'i geçerse arkadaşlar LDL seviyeniz size ne yapar? Hepiniz kolesterol ilaçları, düşürücü ilaçları da vermeye başlar. Şimdi LDL testinizi ne kadar sürede yaptırmalısınız? Yani kaç yaşında kimler yaptırmalı? Bir kere 65 yaş ve üstüyseniz LDL seviyenizi her yıl ölçtürmeniz gerekir. 45 yaşından sonra risk başladığı için damar tıkanıklıklarında 45-65 yaş arası böyle 2 yılda bir bu testinizi yaptırmanızda fayda var. Ama böyle ailede işte diyabet hastalığı varsa, kalp hastalığı varsa daha da sık bu testinizi yaptırabilirsiniz. Peki LDL testiniz diyelim yüksek çıktı. Yani LDL niye yükselir? Onları da biraz sayayım. En başta nedir arkadaşlar? Alkol alma. Çok sık alkol alanlarda LDL seviyesi ne yapar? Yükselir. Onun dışında tabi diyetinizin kötü olması. İşte diyette çok fazla böyle beyaz şeker, karbonhidrat tüketenlerde ya da işte trans yağlar, doymuş yağlar tüketenlerde ve fast food vesaire tüketenlerde LDL seviyeniz yüksek olur. Onun dışında aşırı kilolu obezlerde yine ne olur? LDL seviyesi yüksek olur. Hareketsizlik, uzun süre yatalak hastalar vesaire ya da işte hiç hareket etmeyen, spor yapmayan, ağır spor yapmayan kişilerde yine yükselebilir. Sigara, tabi sigara her şeyin biliyorsunuz baş düşmanı. Sigara içenlerde gördüğünüz gibi LDL seviyenizde ne oluyor? Uçuyor, yükseliyor. Yine yaş arttıkça yaşlanmayla beraber LDL seviyeniz yükseliyor. Bazı genetik durumlar, özellikle tip 1 hiperlipidemilerde yine yükselir LDL. Kullandığınız bir takım ilaçlar, özellikle steroid türü ilaçlar, bazı tansiyon ilaçları veya HIV varsa HIV ilaçları, onlar yine LDL seviyenizi yükseltir. Ve bir takım hastalıklar. Nedir bunlar? Özellikle kronik böbrek hastalıkları ve diyabet, yani şeker hastalığında LDL seviyesi yükselir. LDL seviyesinin sınırını öğrendik. 130 ve altı olmalı dedik. Peki LDL seviyeniz diyelim yüksek çıktı. Ne yapacaksınız? En başta arkadaşlar tabii ki diyetinize önem göstereceksiniz. Ne demek bu? İşte çok fazla böyle aşırı yağlı, fast food, karbonhidratlı beslenmeyeceksiniz. Mümkün olduğunca doğal besleneceksiniz. Bol yeşillik, meyve, sebze, lif tüketeceksiniz. Tahıl tüketin. Fasulyedir, nohuttur, baklagillerdir vesaire, domatestir. Yine kırmızı meyveler, özellikle böğürtlendir, yeşil biberdir. Bunlar hep faydalı gıdalar arkadaşlar. Yani doğal beslenin, Akdeniz diyeti türü beslenin. Mesela zeytinyağını eksik etmeyin. Beslenme bu LDL'i düşürücü
faktörlerin en başında gelir. Onun dışında arkadaşlar yine kilonuz varsa vereceksiniz. Fazla kilo LDL yükseltir. Hareket edeceksiniz. Egzersiz günde yaklaşık böyle bir en az yarım saat yürüyüş yapın. Koşmanıza gerek yok. Yürüyüş yapmanız LDL seviyenizi düşmenizi sağlayacaktır. Onun dışında yine sigara içmeyeceksiniz ve gereksiz strese girmeyeceksiniz. Bunlar işe yaramazsa veya işte LDL seviyeniz çok yüksekse böyle 160, 170, 180 gibi, 200 gibi o zaman doktorunuz size özellikle statin türü ilaç verecektir. Bunları kullanacaksanız ta ki LDL seviyeniz düşene kadar. LDL önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi HDL'nin tam tersi. HDL iyi kolesteroldür. Bu kötü kolesterol yani kötü çocuk. Onun için LDL seviyenizin yükselmesine izin vermeyin. Testinizde yüksek gelirse bu saydığım şeyleri uygulayın. Evet, bununla ilgili ya da başka bir sorunuz varsa yine videonun altından bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir de abone değilseniz abone olun arkadaşlar. O bildirim zilini açın ki diğer videolarda böyle anında haberdar olun. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.